Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda köpeklerde bebeklikten itibaren rutin yapılması gereken paraziter mücadeleler ve aşı programları konusunda size bilgi vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz Türkiye özellikle epidemik hastalıklar yani bulaşıcı, ölümcül hastalıkların çok yoğun olarak köpekler için çok yoğun olarak var olduğu bir ülke. Dolayısıyla da köpeklerin bağışıklık sistemini düzgün kurgulamak, aşı programlarına dikkat etmek, özellikle paraziter mücadeleye dikkat etmek çok önemli. Çünkü neden? Türkiye'de sokak köpeği dediğimiz bir kavram söz konusu. Bu da özellikle bulaşıcı hastalıkların yoğunluğunun fazla olması ve tehlikeli olması anlamına geliyor. Buna bağlı olarak da edindiğimiz bir köpekte mutlaka aşılama programına ve paraziter mücadele programlarına dikkat etmek, mutlaka veteriner hekimle koordineli olmak gerekiyor. Tabii ki veteriner hekime danışacaksınız böyle konuları veya tabii veteriner hekim takibinde olacak ama eser miktarda da sizin köpeğinizin paraziter uygulamalarını nasıl yapmanız gerekli olduğu, hangi program içerisinde olduğu, aşı programının neler olduğu konusunda da söylediğim gibi eser miktarda bilginiz olması gerekiyor. Şimdi en başta şöyle düşünmek gerekiyor. Bir yavru edindiğiniz zaman, yavruluk döneminden itibaren başlayalım. Bir yavru edindiğinizde yavruyu annenin maternal antikoru dediğimiz annenin koruması doğduktan sonraki ortalama 40. güne kadar, 35-40. güne kadar devam ediyor. Tabii bunu şöyle izah etmeye çalışacağım. Eğer anne öncesinde gebe bırakılmadan önce düzenli aşıları yapılmış bir köpekse bu söz konusu. Eğer anne aşıları düzgün takip edilmemiş bir köpekse yavruda özellikle bu antikorların oluşması ve annenin koruyuculuğundan çıkması çok daha erken dönemlerde olabiliyor. O yüzden bir köpek doğduktan sonra yaklaşık olarak 30-35 günlük olduğunda bağırsak parazitlerinin eliminasyonu yönünde uygulamalara başlayabiliyoruz. Özellikle de soru işaretli bir durumu varsa, yani annenin paraziter mücadelesi düzgün yapılmadığı ya da tam net bilinmediği durumlarda yavru 30-35 günlük arasına geldiği zaman o dönem içerisinde ilk paraziter mücadelesi yapılabilir. Bu arada yavrunun parazitlere şöyle düşünmeyin. Evde doğmuş olan bir köpek düşünelim. İşte evde doğdu, zaten paraziti nereden alacak diye düşünmeyin. Çünkü parazitlerin bazıları plasental yolla anne karnında yavruya geçebiliyor. O yüzden mutlaka var olmadığından emin olmasak da olsak da paraziter mücadeleyi yapmak gerekiyor. 30-35 günlük civarındayken ilk uygulamalar buna yönelik, iç parazitlere yönelik uygulamalarla başlayıp ilk önce köpeğin parazitlerden eradike edilmesi, parazitlerden arındırılması gerekiyor. Ve bunu bebeklik döneminde en az 2-3 uygulama şeklinde yapıyoruz. Çünkü bu ilaçlar, yani bağırsak parazitleri için uygulanan ilaçların birçoğu bağırsak parazitlerinin yumurtalarına etkimiyor. Sadece olgunlara etkilediği için, gençlere ve olgunlara parazitin o dönem içerisinde sadece olgunları döküp yumurtalara etkimediği için tekrar hayvan parazitle yaşamaya devam edebiliyor. O yüzden belli aralıklarda tekrarlarının yapılması gerekiyor bebeklik döneminde ki tamamen bağırsak parazitlerinden eradike edebilelim, koruyabilelim ve onları elimine edelim. Niçin bağırsak parazitleri bu kadar önemli? Çünkü adı üstünde parazit dediğimiz şey canlının bütün her şeyine ortak oluyor ve besinlerine de ortak oluyor, bağışıklık sistemini de çöktürtüyor, ona da ortak oluyor. Dolayısıyla bağırsak parazitleri olan ya da dış parazitlerden de bahsedeceğim. Bu tip parazitlere sahip olan bir yavru köpekte bağışıklık sistemi olmayan köpeklere nazaran çok daha düşüktür. Ve o dönem içerisinde yapılacak olan aşılar yeterli immünizasyon, yeterli bağışıklık oluşturamayabilir. O nedenle ilk etapta bağırsak parazitlerinden köpeği arındırmak, bunun yanı sıra da 40. günden sonra da dış parazit uygulamalarıyla yeni nesil dış parazitler veyahut da eski spoton solüsyonlar şeklinde uygulanabiliyor. Dış parazitlerden, yani kene, pire ve akarlara karşı yapılan uygulamaları da yaparak köpeği tamamen parazitlerden arındırmak gerekiyor. Tabii parazit ilacı verilen dönemlerde tablet olarak kullanıyorsa ya da enjeksiyon şeklinde yapılıyorsa yavrunun dışkısının kontrol edilmesi çok önemli. Çünkü eğer köpekte bir parazit varsa ölen parazit dışkıyla birlikte atılacaktır ve bu da bize bir done verecektir. Yani hayvanın dışkısında uygulama yapıldıktan sonra paraziti görüyorsak
paraziter bir enfestasyonun olduğunu düşünüp ona göre hareket edip aşı programını buna göre organize ediyoruz. Ve köpek, yavru köpek 40. günü aştıktan sonra annenin antikor korumasından, yani sütle verdiği ve genetik olarak doğumla birlikte verdiği korumanın etkisinden kurtulmaya başladığında dış etkenlere açık hale gelmeye başlıyor. Ve bu dönem içerisinde biliyorsunuz Türkiye'de dediğim gibi sokakta çok fazla hastalık riski olduğu için, özellikle ölümcül hastalıklar, birazdan bahsedeceğim. Bu risk çok yüksek olduğu için aşılamaya çok dikkat etmek ve bu süreç içerisinde köpeğin, özellikle çok fazla köpeğin, sokak hayvanlarının ya da köpeklerin çok fazla gezdiği, dolaştığı yerlerde gezmemesi gerekiyor. Bağışıklık sistemi tam net oluşturulmadıktan sonra. Ve 40. günden sonra yavaş yavaş aşılamalara başlıyoruz. Şuna dikkat etmekte fayda var. Türkiye'de özellikle epidemik olan, yani yaygın olan bulaşıcı hastalık ve köpek için ölümcül olan bulaşıcı 2 tane hastalığımız var. Biri parvoviral enterit dediğimiz parvovirüslerin sebep olduğu ve Türkiye'de halk arasında kanlı ishal diye bilinen hastalık. Ciddi anlamda ölümcül olabilen, kurtulması çok kolay olmayan, hayvan bu hastalığı aldığı takdirde kurtulması çok kolay olmayan bir hastalık. İkincisi de distemper dediğimiz gençlik hastalığı. Bu 2 hastalık Türkiye'de oldukça epidemik, oldukça sık rastlanan hastalıklar ve ikisinin de mortalitesi, yani ölüm oranı çok yüksek. O nedenle köpeklerimizi bunlardan korumamız gerekiyor. Bunun için de aşılamalara çok düzenli takip etmemiz ve dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu aşılarda şöyle bir olgu var. Aşıların tekrarlı olarak yapılması bağışıklığı sağlıyor ve bu tekrarları size veteriner hekiminiz bildiriyor. İlk aşılamayı yaptıktan sonra diyor ki size şu tarihte ikinci aşılama için gelmeniz gerekiyor. Şöyle bir hataya düşmeyin. Şimdi işim var da bir hafta sonra gideyim, 2 hafta sonra gideyim diye bir şey olmaz. Çünkü bu aşılarda rapellerin, yani tekrar yapılan aşıların farklı bir amacı var. Siz aşıyı yaptığınız zaman kanda yavaş yavaş köpekte aşı dediğimiz şey de biliyorsunuz aslında virüsün zayıflatılmış halini bünyesine veriyorsunuz köpeğin. Bu nedenle köpeğin aşı yapılabilmesi için parazitlerden kurtulmuş ve herhangi bir hastalık durumu içerisinde olmaması gerekiyor. Çünkü vücutta bir hastalık varsa, siz de zayıflatılmış da olsa virüsü vücuda verdiğiniz zaman bir anda süper enfeksiyona sebebiyet verebilirsiniz. Ve şöyle düşünelim, köpek parazitlerden kurtulduğu sağlıklı bir pozisyondayken ilk aşılaması yapıldı. İkinci aşılama için veterinerinizin verdiği tarihte mutlaka gitmeye çalışın. Çünkü dediğim gibi kanda antikor titresi başlıyor. Diyelim ki ilk yapıldığında kanda biz belli bir titrasyona çıkmasını istiyoruz. Antikorun belli bir seviyeye yükselmesini istiyoruz. Diyelim ki ilk yapıldığında birinci hafta 10 üzeri 3 titrasyon, ikinci hafta 10 üzeri 5 titrasyon, üçüncü hafta 10 üzeri 6 titrasyondayken ikinci aşıyı yaptığınızda onu o seviyede sabitliyorsunuz. Yani yüksek titrede antikor oluşturup köpeğin bağışıklığını kuvvetli hale getiriyorsunuz. Ama zamanı geçirdiğiniz zaman o titrasyon yavaş yavaş düşmeye başlıyor ve ikinci aşı geç yapıldığı zaman düşük titrasyonda antikor oluştuğu için istediğimiz bağışıklık seviyesine ulaşamıyoruz ve köpek yine bu hastalıklara karşı açık ve duyarlı halde kalmış oluyor. O nedenle veteriner hekiminizin verdiği tarihlere harfiyen uymaya çalışın. Türkiye'de bahsettiğim gibi bu 2 hastalığa karşı ve bunun yanı sıra leptospiroz dediğimiz, hepatitis contagiosa canis dediğimiz, bunların hepsinin virüsünü içerisinde bulunduran karma aşı uygulamaları yapılır. Bu karma aşıların her sene tekrar edilmesi, sadece ilk sene ikili ya da üçlü tekrarlarına yapılması gerekiyor. Ve özellikle diğer videolarda da bahsettiğim gibi bazı ırkların bu hastalıklara karşı olan yatkınlığı çok daha yüksek. O yüzden eğer yatkınlığı yüksek bir ırksa İlk uygulamalarda karma aşının ilk sene mutlaka 3 tekrarlı yapılması taraftarıyım. Çünkü Türkiye'de bahsettiğim gibi bu hastalıkların epidemisi, bulaşıcılığı çok yüksek ve her yerde bu hastalıklar var. Hepimiz bu hikayeleri duymuşuzdur. Kanlı ishalden ölen köpekler, gençlik hastalığından ölen köpekler ya da çok ciddi hastalıkla mücadele edip kurtulan köpekler, ama kurtulmuş olsa bile bünye çok ciddi sarsılıyor. O dönem içerisinde yapılan manipülasyonlardan hayvan travmatize oluyor. Çok uzun bir süre köpeği dışarı çıkartamıyorsunuz. Buna bağlı olarak sosyal algıları ketleniyor. Böyle şeyler yaşamamak adına bağışıklık sisteminin oluşumu ve aşı programına çok dikkat etmek gerekiyor. Karma aşının yanı sıra korona aşısı dediğimiz aşı da uygulanabilen aşılardan bir tanesi ve
Bordetella bronchoseptica dediğimiz bakteriye karşı da öksürük aşısı veyahut da öksürük hastalığına karşı yapılan aşı diye bilinen, boğmacı aşısı diye halk arasında bilinen bir aşı uygulaması da yine uyguluyoruz. Benim antiparantez belirtmek istediğim şeylerden bir tanesi, kendim bazı vakalara şahit olduğum için söylüyorum. Her köpeğin tetanoz aşısının da yapılması taraftarıyımdır. Çünkü hepimiz köpeklerimizle parklara gidiyoruz. İşte köpeklerle oynuyorlar. Bu köpeklerle oynamalar esnasında bazen kazalar yaşanıyor. Köpeğiniz ısırılabiliyor başka bir köpek tarafından. Kavgaya karışabiliyor ve köpek ağzından tetanoz bulaşması çok kolaydır. İnsan için de mesela bir insan bir köpek tarafından ısırıldığında bir hastaneye gittiğinizde size ilk yapılan şey tetanoz aşısıdır. Daha sonra gerekli görülürse, aşıları konusunda soru işareti varsa kuduz aşısına başlanır size. Aynı olgu köpek için de geçerli. Evet, köpekler tetanoza bizden çok daha dirençli pozisyondalar ama ben meslek hayatım içerisinde kliniklerde 3-4 tane vakaya şahit oldum. Tetanozdan ölen köpekler ve bunların hepsinin hikayesinde köpek kavgası sonrasında tetanoza yakalanma vardı. O yüzden köpeklerinin, insanların sahiplerinin mutlaka tetanoz aşılarını da yaptırmasının doğru olacağını düşünüyorum. Ve yine Lyme aşısı, Lyme hastalığı da bulaşıcı bir hastalık. Eskiden güneye spesifik bir hastalıktı. Türkiye'nin güney bölgesine, yani tatil bölgelerine, işte Bodrum, Antalya, deniz sahil şeridinde rastlanılan bir hastalıktı. Kenelerle bulaşan bir hastalık bu. Ve eskiden o bölgeye spesifik olduğu için Ankara'da, İstanbul'da çok fazla bunu yapmamız gerek yok diye düşünüyorduk. Fakat artık insanlar köpekleriyle birlikte seyahat etmeye başlıyor. Yazın Antalya'ya gidiyor, yazın Bodrum'a gidiyor, güney bölgelere gidiyor ve tekrar köpeğiyle geri dönüyor. Ve bu hastalıklar artık büyük şehirlerde, Orta Anadolu'da, işte kuzeyde de görülmeye başladığı için benim kanaatim Lyme aşısının da düzenli köpeğe uygulanması yönünde. Aşı programları ilk sene köpekte ilk bağışıklık oluşturulduğunda genellikle ikili üçlü tekrarlar şeklinde yapılır. Kuduz aşısını tek tekrar şeklinde uygular veteriner hekiminiz ve her sene bu aşıların birer doz tekrarlarının yapılması gereklidir. Dediğim gibi şöyle bir mantık yok. Yani köpek 1 yaşını geçtikten sonra parvo hastalığına yakalanmaz, gençlik hastalığına yakalanmaz, 3 yaşında yakalanmaz diye bir kaide yok. Bunun çok örnekleri var. O yüzden aşı programınıza mümkün olduğunca harfiyen uymanızı tavsiye ediyorum. Ve veteriner hekiminizle diyalog içerisindeyken sistemler şöyle çalışır. Siz köpeğinizi götürdüğünüz zaman köpeğinizin bir kaydı olur. Sizi düzenli olarak veteriner hekiminiz ya telefonla arar ya evinize mektup gönderir ve sizi düzenli olarak mesajlarla aşı programınızı bildirerek kliniğine mutlaka çağırır. Bunlara riayet etmeniz ve vakti zamanında gidip yaptırmanız köpeğinizin sağlığı ve sizin sağlığınız ve çevre sağlığı açısından oldukça önemlidir. O yüzden bunlara dikkat edin. Bunun haricinde, aşılar haricinde hayat boyu köpeğinizin 2,5-3 ayda bir iç parazitlere karşı mutlaka eradikasyon uygulaması yapılması gerekiyor. Yani iç parazitleri elimine etmek hedefli tablet uygulamaları ya da enjeksiyon uygulamaları yapılması gerekiyor. Yazın her ay, kışın da kenenin inaktif pozisyona düştüğünü düşünerek 2 ayda bir mutlaka dış parazit uygulamalarının da yapılmasında fayda var. Artık dış parazitlerde eskisi gibi enseye yapılanlar hala var, spoton solüsyon dediğimiz, ama bunun haricinde yeni jenerasyon tablet şeklinde olanları çıktı. Artık işte enseye yapmak zorunda değilsiniz. Köpeğin ensesi bulaşmıyor. Biliyorsunuz enseye yapılan parazit ilaçlarında 48 saat köpeği yıkayamıyorsunuz emilimi sağlayabilmek için. Artık yeni nesil ilaçlarla ağızdan da destek yaparak dış parazitlere karşı köpeğinizi koruyabiliyorsunuz ve ilaçlama yapabiliyorsunuz. Özellikle bebek köpek sahipleri için söylüyorum. Karma aşıları tamamlanmadan köpeğinizi mümkün olduğunca köpeklerin gezdiği, enfekte olma ihtimali olan yerlerde kesinlikle gezdirmeyin. Çünkü bu bulaşıcı hastalıklar özellikle bahar aylarında çok ciddi pik yaparlar. Mesela şu dönem, sonbahar dönemi, bu hastalıkların kol gezdiği veteriner kliniklerinden bize birçok data geliyor. Birçok parvolu, birçok gençlik hastalığına yakalanmış hayvan buralarda yatıyor. Kimisi yaşam şansı oluyor ama birçoğu maalesef kaybediyoruz. Bağışıklık sistemleri kaldırmıyor ve kaybediyoruz. Böyle bir şey yaşamamak adına köpeğinizin aşı ve parazitler programlarına mutlaka dikkat edin. Bir köpek alacağınız zaman aldığınız kaynak soru işaretli bir yerse de sıfırmış gibi
davranın. Yani sözle size söylenen ben bunun parazitlerini yaptım, ilk karmasını yaptım falan gibi yaklaşımlara kulak asmayın. Sıfır olarak kabul edin ve veteriner hekiminize tekrar bir kurgulama oluşturun. Yine antiparantez belirteceğim. Eğer bir yetişkin köpek sahiplendiyseniz, aşı karnesi yoksa ya da soru işareti varsa kafanızda, artık yeni preparatlar var. Vaxicheck denilen bir preparat var. Size hızlı bir şekilde köpeğinizden azıcık bir kan alınıyor ve 45 dakika içerisinde sonuç verecek şekilde bir test uygulaması yapılıyor ve köpeğinizin bu hastalıklara karşı bağışıklığının olup olmadığını size çok ciddi %99.8 gibi doğruluk oranıyla bildiriyor. Köpeğiniz parvoya karşı immünize olmuş, bağışık veyahut da gençlik hastalığına karşı bağışık olup olmadığını veyahut da diğer hastalıklara karşı size net sonucunu veriyor. Bu da kulağınızın bir kenarında olsun. Eğer şüpheleniyorsanız köpeğinizden gidip veterinerinize Vaxicheck testi yaptırtabilirsiniz ve durumunu öğrenebilirsiniz. Sil baştan aşı yapmaktansa Vaxicheck'le bunu uygulamanız mümkün. Aynı zamanda bu uygulamanın şöyle bir avantajı da var. 2-3 sene köpeğinize düzenli aşı yaptırdığınızda bir tane Vaxicheck yaptırıp immünizasyonun, bağışıklığın hangi seviyede olduğunu görebiliyorsunuz. Belli seviye level'ları var. Eğer belli bir seviyenin üstündeyse Vaxicheck size diyor ki sonucu 2 sene sonra yaptır aşısını. Bu sene yaptırmana gerek yok diyebiliyor. Bu tip uygulamalarla köpeğinizin gereksiz aşılamalardan da uzak tutmuş olursunuz. Hepinizin köpeğine sağlıklı ve bağışık bir yıl diliyorum.